Enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorum ama nereden başlanır, nasıl yapılır bilmiyorum. Ne yaparsam hem eğlenir hem öğrenirim. Bunu zevkli bir süreç olmasını istiyorsanız öncelikle hangi enstrüman olursa olsun mümkünse kötüsünü almayın ya da aldırmayın. Ebeveynler genellikle çocuğu ucuzunu alalım da ilerletirse iyisini alalım falan derler. Ya bu çok yaygın bir hatadır. Kötü bir enstrüman yanındayken canınızın sıkıldığı bir insana benzetilebilir. O insanın en iyi yapacağı şey sizi kendisinden uzaklaştırmaktır. Bilhassa profesyonel olarak müzik yapmak isteyen ya da yapması öngörülen birine muhakkak iyi bir saz almak lazım. Peki kötüsünü almadığıma nasıl emin olabilirim? Eğer elektronik hatta akustik de olabilir, davul ya da klavye gibi bir enstrüman alacaksanız biraz araştırıp bir marka ve model seçmeniz, online bir mağazadan satın alıp enstrümanın evinize gelmesini beklemeniz bildiğim kadarıyla genellikle yeterlidir. Bu kısmen kullanıcı değerlendirmeleri genel olarak çok iyi olan gitar, flüt, klarnet, saksafon gibi enstrümanlar için de geçerli olabilir. Ama yine de aynı marka, aynı model olan iki klasik gitar veya iki kajon doğada hiçbir şeyin birebir aynısı olmadığı için birbirinden çok az da olsa farklıdır. Herhangi bir marka kulaklığın sağındaki ve solundaki de birbirinden farklıdır mesela. Öyle ki Sennheiser'ın üst model kulaklıklarında aralarında en az fark olan sağ ve sol tekler seçilerek birleştirilip bir çift haline getiriliyor. Pek çok kulaklıkta böyle bir test yapılmıyor bile tabii. Ya aynısı diye bir şey yok. Bir de bir saz bütünüyle iyi veya tamamen kötü olacak diye bir kaide yok. Örneğin bir kanunun sesi tam hayal ettiğiniz gibi çıkmıyordur belki ama mandalları doğru konumlandırıldığı için entonasyonu gayet düzgün olabilir. Sıklıkla uygulanan bir bilenle mağazaya ya da atölyeye gitme yöntemi uzun vadede mutsuz olmamanızı sağlayabilir. Fabrikasyon olmayan ve sadece siparişle üretilen enstrümanlar için ne düşünüyorsunuz? Piyango mu? Kalite açısından öyle olmayabilir belki ama enstrümanın tınısı açısından evet, piyango. Siparişi verirsiniz, aylar veya belki yıllar sonra yapımcı sizi arar, siz de gider enstrümanınızı alırsınız. Beğenmezseniz ne olur bilmiyorum, başıma gelmedi. Ama talep gören bir yapımcının elinden çıkmışsa, yani üst düzey malzeme kalitesi ve ince işçiliği olan bir enstrümansa, sizin hoşunuza gitmeyen bir tını bir başkasının hoşuna gidebileceği için satmak zor olmaz en azından. Hangi enstrümanın benim için en uygun enstrüman olduğunu nasıl anlayabilirim? Aslında hangisini çalmak daha çok ilginizi çekiyorsa o sizin için en uygun enstrümandır muhtemelen. Bazı müzisyenlerin fiziksel özellikleri çaldıkları enstrümanlar için uygundur. Örneğin uzun parmaklar pek çok enstrümanda avantajlıdır. Fakat bazen bir enstrümanı çalmak için fiziksel olarak dezavantajlı gibi gözüken insanlar belki o dezavantajlarıyla yaratacakları farklılıkla birlikte o sazı öyle güzel icra ederler ki bu işin yine sevilerek ve emek verilerek yapılabileceğini fark edersiniz. Bazen de insanlar kendileri seçmezler. Örneğin aile fertleri müzisyenlerden oluşan yeni doğmuş bir insan sürekli evdeki sazları duyarak, görerek yani bunlara maruz kalarak büyürken birkaç yıl sonra ailenin büyüklerinden biri onu bir enstrümana yönlendirir ve artık o çocuk o enstrümanın icracısı olur. Bir enstrüman satın almak için ne kadar para ayırmam lazım? Yani bu hangi enstrümanı almak istediğinize göre çok değişir. 500 dolara alabileceğiniz bir perküsyon çok iyi olabilecekken aynı parayla iyi denemeyecek bir gitar alabilirsiniz muhtemelen. Çok iyi bir kanun ucuz değildir. 500 dolar alamazsınız yani. İyi bir pedallı arp, iyi bir kuyruklu piyano pahalıdır. Peki hangi enstrüman daha kolay öğrenilir? Buna kabaca bir cevap verebilmek için bile evet bu insan çalmayı biliyor dediğiniz noktanın neresi olduğunu bilmem gerekir. Mesela gitarı eline alıp birkaç akor basarak biraz şarkı söyleyen biri sizin için gitarı gerçekten çalıyorsa bunu yapmanın pek çok insan için zor olmadığını söyleyebiliriz. Ama biri çıkıp Paco de Lucia gibi gitar çalmak için 4 ay yeter derse o kişide zeka zafiyeti olup olmadığından şüphelenmek dahi gereksizdir. O seviyeye yaklaşabilmek için bile yıllarca sıkı çalışmak gerekir. Ama şu unutulmasın, çok çalışmak yeter şart değil, gerek şarttır. Aksi takdirde çok pratik yapan, çalışan her ses sanatçısının bir haktan olabilmesi gerekirdi. Lakin öyle değildir. Yani hem belli bir genetik kombinasyonla yeteneğini kuvveden fiile ulaştırabilecek bir ortamda doğmuş olmak hem de insanın gelişme evresinde çok sıkı çalışması ve çalışmasının içeriği çok mühim. 30 yaşından sonra enstrüman çalmayı öğrenebilmek mümkün mü? Mümkünse ne kadar sürer? Aslında ben bir yaş sınırlaması değil, az önce bahsettim ama belki fiziksel veya zihinsel sınırlamanın olabileceğini düşünüyorum. Eğer çalmak istediğiniz enstrümanın gerek duyduğu uzuvlarınız mevcutsa, zaruri hareketleri yapabilme istidadını haizseniz, tonları ayırt edebiliyor ve sabit bir tempoyu takip edebiliyorsanız, kaç yaşında olursanız olun bir enstrüman çalmaya başlayabilirsiniz. Yani 70 yaşında da başlanabilir.
Hatta ileri yaşlarda enstrüman öğrenmeye başlamanın Alzheimer'ı önleyebildiği ya da Alzheimer başlangıcı olanlar için süreci yavaşlatabildiği de söylenir. Fiziksel, zihinsel sınırlar demişken şuna da değineyim. Bu nevi müşküllere rağmen enstrüman çalabilen pek çok insan vardır. Sanatın cazibesi size ayaklarınızla resimler yaptırabilir ya da bas gitar çaldırabilir. Hatta kulaklarınız ses frekanslarını beyninize ulaştıramıyor olabilir ama bu bazı vurmalı enstrümanları icra etmenize engel olmayabilir. Ne kadar sürede öğrenilir sorusuna da az önce biraz değindim ama bir misale tekrar anlatayım. Biri yılların icracısı, diğeri de onun birkaç aydır talebesi olan iki Udi'yi sırtınız onlara dönük bir şekilde sırasıyla dinlediğinizi tahayyül edin. İkisi de Üsküdar'a giderken çalıyor mesela. Sanırım ortalama bir müzik dinleyicisi hangisini kimin çaldığını ayırt edebilir. Ama müziğe biraz mesafeli olan insanlar için ikisi de aynı şarkıyı çalıyordur, o kadar. Ne kadar sürede öğrenilir sorusu izafiyetle malul olduğu için cevabı da sıhhatli olmaz. O yüzden örneğin Paco de Lucia seviyesinde çalmak kastedilirse cevaplamak kolaylaşabilir. Ne kadar sürede hangi seviyeye ulaşacağınız sizin yetenek ve gayretinize bağlıdır elbette. Çalışmaya devam ederken aylar geçiyor ve ilerlemediğinizi fark ediyorsanız başka bir yol deneyin. Hobi olarak enstrüman çalmayı öğrenmek ne işe yarıyor? Yani hayatımıza ne katıyor? Faydası için başlanır mı bilmiyorum ama en başta enstrüman çalmaktan, bir enstrümanla zaman geçirmekten zevk alan birinin beyninde salgılananları düşünürsek insanın en azından o süre boyunca mutlu olabileceğini söyleyebiliriz. Seks ya da yemek gibi hedoninin olduğu herhangi bir eylemin de buna benzer bir etkisi olur tabii. Ama nörobilimciler enstrüman çalmanın beyindeki yansımasının vücudun her yerini hareket ettirmek gibi olduğunu söylüyorlar. Yani görüntüleme cihazından baktıklarında beyinde görsel, işitsel ve motor korteks gibi pek çok alanın aynı anda parladığını görüyorlar. Dolayısıyla enstrüman çalmanın corpus callosum isimli bölgenin hacmini ve etkinliğini arttırdığını da keşfettiklerini söylüyorlar. Bu da enstrüman çalarken beynin farklı bilgileri çok yüksek hızda işlediğini gösteriyor. Buna bağlı olarak çocukluğunda bir süre müzik eğitimi almış, enstrüman çalmayı belli bir seviyeye getirmiş olan insanların genel zihinsel becerilerinin de bu eğitimi almamış olanlara nazaran daha gelişkin olduğunu söylüyorlar. Bunların ötesinde bir albüm ya da bir konser dinlerken müzik eğitimi almamış, enstrüman çalmayı öğrenmemiş biriyle bunları yapmış olan birinin müziği değerlendirme biçimi son derece farklı olacaktır. Sırf bunun için bile öğrenilebilir. Müziksel bir enstrüman çalmayı öğrenmedim. Yani ben şimdi oğlumda bunun faydalarını görüyorum. Muazzam. Piyano çalıyor, saksafon çalıyor. Müziği biliyor. Yani bir operaya gittiğimiz zaman biz işte kokoz gibi dinliyoruz. Benim bir yeğenim var, 4 yaşında. Müziğe çok meraklı. Küçük yaştan bir enstrümana yönlendirelim dedik. Sizce hangi enstrümanla başlaması doğru olur? Buna doğrudan cevabım piyano. Piyano, konservatuvar sınavlarından derslerine sıklıkla kullanılan temel enstrümandır. Okullarda talebe hangi enstrümanı çalıyor olursa olsun biraz da piyano çalmayı bilmesi gerekir. Çok küçük yaşlarda bunun öğrenilmesi bilişsel ve psikomotor anlamda olduğu kadar çocuğun müziğin temel bileşenlerini haiz tek bir enstrüman üzerinden müzik yapmayı öğrenebilmesi açısından çok mühim. Belli frekansların birbirine olan uzaklığını yani nota aralıklarını zihnine doğru olarak oturtacağı, armonizasyonu kavrayacağı bir enstrümanla başlamasının bir üflemeli enstrümanla müziğe başlamasından daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Müziği öğrenmek için mümkünse 2, 3, 4 yaşlarındayken piyano, bilahare veya eş zamanlı olarak başka bir enstrüman. Tabii başlangıçta temel bilgileri doğru olarak alabileceği biriyle çalışırsa çok daha hızlı ilerler. Şunu da eklemeden geçmeyeyim. Müzik teorisi ve enstrüman derslerine internet üzerinden de ulaşılabilir. Bundan yararlanabilmek için de önce İngilizce öğrenmeniz veya çocuklarınızın öğrenmesini sağlamanız gerekir. İngilizce seviyenizi yine internet sayesinde evinizden çıkmadan gayet iyi bir seviyeye getirebilmeniz mümkün. Küçük çocukları müziğe veya öğrenmesini istediğiniz lisana maruz bırakmak kadar farklı sanat dallarına maruz bırakmanız da önemli. Müze, sergi, tiyatro, konser gibi şeyleri küçük yaşlarda görmeye başlamaları, hatta mümkünse diğer sanat dallarında da biraz eğitim almaları, onların sadece bir konserdeki müzisyenleri değil, bir heykeltıraşı, bir ressamı, bir yönetmeni, hatta genel olarak olan biteni daha iyi anlamalarını sağlayabilir. Hülasa, iyi bir enstrüman alın, kaç yaşında olursanız olun. Eğer akort gerektiren bir enstrümansa akordun düzgün olmasına özen gösterin. Temel duruş, tutuş, çalış, basış, dokunuş pozisyonlarını öğrenin. Egzersizlere metronom eşliğinde yavaş bir tempoda başlayın. Kontrollü şekilde kademe kademe hızlanarak devam edin. Enstrümanınızı kılıfından çıkarıp göz önünde bir yerde tutun ve kısa süreli olsa her gün çalışın. Uzun saatler çalışmaktan daha mühim olanın verimli çalışmak olduğunu unutmayın. Aktif olarak mümkünse yine her gün bir süre bilhassa daha önce dinlemediğiniz tarzlarda müzik dinleyin. Bu da bir tür egzersizdir ve
dijital platformlar sayesinde bu da çok kolay bir şey haline geldi. Buna ek olarak yine dijital platformlarda bulabileceğiniz müzisyen video biyografilerini ve tur veya konser videolarını izlemenizi öneririm. Başlangıç seviyesinde değil de biraz ilerlemişseniz çaldığınız enstrümanın en çok beğendiğiniz icracısının seviyenize uygun olan eserlerini dinleyerek birebir çalmaya çalışın. Hatta onları notaya almanız da çok iyi bir egzersizdir. Bir de şunu unutmamak lazım. Sessiz ve tam karanlık bir ortamda deliksiz gece uykuları öğrenmenizi kolaylaştırır. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun.